Bir evren düşünün. Her şeyin organik ve yaşıyor olduğu bir evren. İşte Scorn da tam da böyle bir oyun. Görsel anlamda harika bir işçiliğin olduğu ancak hikaye anlatımında yorumu tamamen bize bırakmış durumda. Hiçbir diyaloğun ve yazının bulunmaması bizim o evrende gördüğümüz ve yaşadığımız olayları düşünmemize sevk ediyor. Öncelikle bu evrendeki hem yolculuğumuzdan hem de ilerleyişimiz boyunca gördüğümüz yerler ve karakterlerden size bilgiler veriyor olacağım. Sonrasında ise hikayesi konusunda kendi düşüncelerimden söz edeceğim. Hatırlatma yapmamda fayda var ki bu video rahatsız edici unsurlar ve spoiler içerir. Eğer bu tür şeylere hassasiyetiniz varsa bu videoyu izlememenizi tavsiye ederim. Evet, hazırsanız başlayalım. Yeni doğmuş bir insansı, ben bunlara küçümseyen şey diyeceğim. Daha sonra bunun nereden ve nasıl geldiğini göreceksiniz ama ilk önce bu küçümseyen şeyin dolaştığı yerleri ve sebep olduğu olaylardan bahsedelim. Oyunun açılış sekansında iki farklı kişilere ait gibi görünen görüntü aslında bu ilk doğan küçümsenen şeye ait. Kayalıktan düşmesinin ardından hayatta kalmaya başarmıştı ve sonrasında orada olan konsollarla etkileşime girebilmek için koluna bir cihaz takması da gerekmişti. Yol onu doğrudan kontrol platformu benzeri bir yapıya çıkarmıştı. Burası bir geri dönüşüm fabrikasıydı. Fabrikanın kendisi de geri dönüştürülmüş gövdelerden oluşuyor gibiydi. Bu fabrikada kalıpçılar üretiliyordu. Marketteki bir ürün gibi bir kabuğun içine gömülmüş, bu sayede uzun süre bozulmadan hayatta kalabilmesi sağlanmış ve gerektiği zamanda insansıların kullanabilmesi için bekletilen bedenler olmuştu. İki kişinin açabileceği bir kapıya geldiğinde ise küçümsenen şey, fabrikanın yukarı katına çıkıp hala yaşıyor gibi görünen koza şeklindeki kalıpçıyı platformu kullanarak aşağı, onu kabuğundan kurtaracak aletlerin olduğu kata taşımıştı. Oyunun bu kısmında kalıpçıyı öldürüp gerekli olan elini alabilir veya kabuğundan kurtarıp sizinle gelip kapıyı açması beklenebilir. Ancak ne yaparsak yapalım her halükarda bunun pek bir önemi yok gibi görünüyor. Nedenini ise en son düşüncelerimde belirteceğim. Kapıyı açıp asansörle bir üst bölmeye çıktığında ise buranın tamamen bozulmaya bırakılmış, terk edilmiş bir yer olduğunu anlıyoruz. Her şeyin merkezinde fabrikanın gerçek değeri yer alıyor ve onun çevresinde de çürümeye yüz tutmuş bedenler. Dışarıdan bakıldığı zaman kalp gibi görünen bu yapı fabrikanın farklı seviyelerine tek noktadan erişim sağlıyor. Tabi tek amacı bu değil. Kalp merkezi bu yapının en alt katında bulunan parazit odasına ulaştığında küçümsenen şey bu odanın merkezi sütunuyla karşılaşır. Yerden tavana kadar ulaşan bu oluşum sanki o Scorn evrenine ihanet edercesine gözler önündedir. Küçümsenen şey silah benzeri bir araçla bulmuştu ancak bu şey yeri geldiğinde savunma için kullanılabilecek olsa da asıl görevi anahtar amacı taşımasıydı. Bu aracı kullanarak parazit odalarını etkinleştirdi. Uçan dronlar parazit üretme eğiliminde. Sakatat gibi uzanan kule benzeri yapıların nemlenmesini sağlıyor, o odanın atmosferini boğuluyordu. Yan odalardan edinilen kapsül benzeri yapıların merkezde bulunan dev sütuna monte edilmesi sonucu aşırı yüklenme olmuşçasına patlama gerçekleşmişti. Yavaş yavaş parazitimsi sıvı küçümsenen şeye ulaşmış ve onu yutmuştu. Bu sıvıya maruz kalan küçümsenen şeyin hikayesinin bittiği yerde yeni bir hikaye, yeni bir doğum gerçekleşiyor. Bu yeni doğana da küçümsenen şey diyebilirdim ancak karışmaması amacıyla bu yeni insansıya kahraman demek istiyorum. Yaratılış duvarı ismi verilen bu devasa yapı ne tuğla ne de harç oluşmuş bir yapı. Tamamen et, organlar ve zarlardan meydana gelen doğal bir unsur. Nasıl ve neden orada olduğunu oyun yapımcıları dahi söylemiyor. Ancak bu duvar için yapay olmayan gerçek bir doğum olduğunu söyleyebilirim. İnsansılar kozaların içinde gelişmeye devam ediyor ve hazır olduklarında kozayı çatlatıp doğum gerçekleşiyor. Tabi bu yaratılış duvarında herkes şimdiki doğan kahraman ve büyük ihtimal yeni burada doğmuş olan küçümsenen şey kadar şanslı değillerdi. Çünkü birçok yeni doğan için kozaların ardında sadece ölüm var. Yer çekimi onları çok aşağılara bırakıyor ve bu çarpışmadan şanslı olanlar anca hayatta kalabiliyordu. Duvarın tüyler ürperci tablosunda aşağıya düşmüş ve kozalarda asılı kalmış bedenler dikkat çekiyordu. Yeni doğan insansı göbek kordonundan kurtulduktan sonra onu geniş, sesli ve kısa görüş mesafesi sunan bir alan karşılamıştı. Bu alan insansılar için biçimlendirici bir alan ve korkmayı öğrenmeye başladıkları bir yer olmuştu. Yolda birçok kendisi gibi insansıların bu alanda yenik düştüğünü de görmüştü. Açık mezar taşları gibi sıralar halinde dizili yapılar ve içlerinden çıkan uğursuz organik oluşumlar ortamı daha da korkunç bir hale getiriyordu. Alanda bir de mutfak robotu gibi görünen bir yapı vardı. Kraterde sıkışıp kalmış korkunç bir şeyi içeride tutuyordu. Scorn uzaylı bir dünyada geçmiyordu. Peki kaza yapmış bir gemi gibi görünen bu yapılarda neyin nesiydi? Bir gerçek var ki bu yapılar görünüşte sonsuz kuru içlik gibi görünen bu çorak araziden kurtulmanın bir yoluydu.
Kahramanımız ilerlemeye devam etti. Yol onu doğrudan patlamanın gerçekleştiği parazit odasının üst katlarından birine ulaştırdı ve bir de sürüngenimsi bir varlığa. Yol boyu nereye giderse gitsin sürekli karşısına çıkan bu varlık sonunda kahramanın üstüne atlamıştı ve bir kene misali yapışmıştı ona. Fark edeceğiniz üzere bu bir parazit. Odada gerçekleşen patlama sonrasında tüm benliğini kaybetmiş ve evrimleşerek bu hale gelmiş olan şey, küçümsenen şeyin ta kendisi. Patlama gerçekleşmeden önce sahip olduğu anahtar görevi gören silahı da parazit kuyruğunda getirmişti ve bir çeşit ateşleme görevi gören kuyruğu sayesinde kahraman bu silaha doğrudan sahip oluyor. Ancak parazit bulduğu her fırsatta ondan bir parça koparmaya devam ediyordu. Kalp merkezi odaların birinde kapsül odası yer alıyordu. Burada sera benzeri laboratuvarda yetiştirilen insansı bedenler vardı. Kahramanın burası ile etkileşime girmesi ona yolculuğu boyunca gerekli olacak aletler kazandıracak ve bir de kozanın açılması sonucu doğan ancak kısa süre yaşayan yapay insansıya şahitlik etme fırsatı da tanıyacaktı. Kalp benzeri yapının içinde asit benzeri bir sıvı püskürtebilen bir şeyin olması, buranın amacınınsa imha olduğunun kanıtlar niteliğinde. Aşağı bölgede yer alan kontrol odasına ulaşan kahramanımız, burada patlamanın verdiği tahribatın da yanından geçtikten sonra daha da derin inmesiyle kratere varmıştı. Tehlikeli bir iniş olmuştu bu onun için. Her yerde kol gezen yaratıklar, arkalarında sürünürken bıraktıkları filizlenir gibi bütün bölgeye yayılmış kırmızı kılcal şey. Fabrikadaki atıklar büyük ihtimalle bu bölgeye dökülüyordu ve burayı kaçınılmaz bir beslenme çukuruna dönüştürmüştü. Platform üstünde sinir lifleri, atılmış atıklar ve tümörden oluşan kambur dev bir canavar, krater kraliçesi yer alıyordu. O diğer tüm canlıların annesiydi ve bu yaratıklardan durmadan üretebiliyordu. Bölgedeki dönen ulaşım araçları ve onu tutan kelepçeler teknolojik bir sıçrama gibi hissettiriyor. Yaratıkların burayı istila etmeden önce burada insansı veya ona benzer varlıkların olduğunu kanıtlıyor. Tehlikelerle dolu olan bu yerde saldırıya yönelik özelliklere sahip silahlara da erişimi olmuştu kahramanımızın. Sonunda platformu etkinleştirmeyi başarmıştı ve krater kraliçesiyle beraber yukarı, çorak araziye kadar çıkmışlardı. Oradan da omurga gibi uzanan raylı bir sistemle birlikte polis denilen bir bölgeye ulaşmıştı. Bu yer ışıltılı kaleleri, süslü duvar resimleri ve yapılarının ıslak kir ve kıkırdaktan oluşmuyor olmasıyla diğer bölgelerden tamamıyla ayrılıyordu. Fazlasıyla cinsel ögeleri de barındıran bu yer, o yerin sakinlerinin zevk ve çıkarlarını, düşkünlüğünü de gösterir nitelikte. Peki bu üstün insansı ırk nasıl buraya gelip bu kadar gelişebilmişlerdi? Duvardan doğup kahramanımız gibi onlar da buraya mı gelmişlerdi? Şunu biliyorum ki bu insansılar ölümü reddetmişler ve bir şekilde bilinçlerin tavanda sarmaşık gibi uzanan yere aktarmaya başarmışlar. Kahramanın karşılaştığı hamile gibi görünen iki bedense onların yeniden doğuş gemileri. Yapay varlıklar olarak karşımıza çıkan homunculi denilen varlıklar bu bedenler için canlı yakıt olmuştu ve enjekte edildiğinde bilincin daha yüksek hallerine ulaşıp kontrolü mümkün kılıyordu. Kavanozda yetişen ve onun şeklini alan bu zeki varlık mühendislik alanında çok başarılıydı ve kendi fiziksel sınırlarını aşmak için cyborgları ürettiler. Sonrasında ise hırs ve açgözlülükle bu yeri devralmak için savaş açtılar. Oyun geliştiricilerin aslında bu polis adlı yere ulaşmadan önce iki farklı yer yaptıklarını fakat oyunda buna yer veremediklerinden söz ediyorlar. Kule adlı yer daha çok krater adlı yer ile benzer özellikle olduğu için o yeri es geçiyorum. Ancak patlamış labirent temelde savaş alanıydı ve bu alandan geçseydik eğer bu yıkıma daha yakından tanıklık edebilecektik. Kahramanımız homunculi'lardan aldığı kanı bedenlere enjekte etmeye başlamıştı. Aldığı son şişeyi götürdüğü sırada sürekli saldırı ve yayılma halinde olan parazit artık ellerini kullanılamaz hale getirmişti. Parazitten artık kurtulması gerekiyordu. Ameliyat masası benzeri yerde kendinden ayırmayı başardı. Fakat parazit hala yaşıyordu. Son şişeyi bitkin bir halde de olsa enjekte etmeyi başarmıştı. Aktif olan iki bedeni kontrol etmek içinse kendini diğerleri gibi platforma bağlamıştı ve karşısına gelen altı kollu varlık da onun bilincini bir çeşit sinir ağı gibi görünen yere aktarmıştı. Neden olduğu bilinmez ama kendi bedenini o geniş odanın devamındaki yere taşımaya çalışmıştı. Portal benzeri yere ulaşmak istiyordu fakat başarılı olamamıştı. Tekrardan karşısına çıkan parazit onu artık tamamen yutmuştu. Oyun bu noktada son buluyor. Yapımcılar oyuncuların kendilerinde uyandırdığı izlenimi ön plana çıkarmak istemiş. Bu yüzden de yorumu açık şekilde bırakmış. Herhangi bir konuşma veya yazının olmaması da bu yüzden. Şimdi anlatacağım şeyler size çok saçma gelebilir veya mantıklı da gelebilir ama şunu söylemem gerekiyor ki oyuna başlayıp bitirdiğim ana kadar ki süreçte bende yaşattığı etkiyi konu alacak.
Küçümsenen şey doğduğunda çorak araziden geçmemişti. Bu yerin onlar için biçimlendirici ve korkularıyla yüzleştikleri yer olduğundan bahsetmiştim. Ve işte bu yüzden duyguları ve düşünceleri şekillenmeden henüz kendini fabrikanın orada bulmuştu. Herkes aynı ölçüde şanslı olmuyor ne yazık ki. Kontrol odasındaki yapılan seçime gelecek olursak, kalıpçılar çok zor durumda yaşamaya zorlanan varlıklar. Bize göre onu hayatta bırakmak daha doğru bir seçim gibi gelse de belki de daha zalimce bir şey yapıyoruzdur. Belki onu çok daha yavaş ve daha acı verici bir şekilde ölüme terk ediyoruzdur. Buradan çıkan sonuç da tabii şu şekilde. Kendimizce doğru gördüğümüz bir şeyin başkalarının hayatları için çok daha yıkıcı sonuçlar doğurabileceğiydi. Küçümsenen şey parazit odasına ulaştığında belki ne yaptığını biliyordu veya belki de bilmiyordu. Ancak bana göre tam olarak bilmiyordu. Çünkü korkmayı daha öğrenmemişti ve bu da onu hataya sürüklemişti. Hatası sonucu da parazitimsi sıvıya maruz kalıp tüm benliğini kaybetmişti. Bana bu parazit odasındaki dev sütun teknolojiyi çağrıştırdı. Yerden tavana kadar uzanan yapı aşağıda bulunan tamamen kötülük saçan kraterden üstlerde bulunan doğallığa yani duvara kadar bir bağ gibiydi. Bu parazit odası fabrikanın içindeydi. Geri dönüşümden üretime ve imhaya kadar işlerin yapıldığı yerdeydi. Yani bunun orada olması pek tesadüf değildi bana göre ve sanki bu işleyişin gerçekleşmesi için ona ihtiyaçları vardı. Parazit odasındaki sütunun yerden tavana kadar uzanması, teknolojinin doğal bir unsur gibi hayatımızda olduğunu ve yeri geldiğinde ise kötü olabileceğini anlatmak ister gibi. Kahraman doğduğunda çorak araziden geçmişti, duyguları şekillenmişti ancak yine de teknolojiden kaçamamıştı. Çünkü o hayatımızın belli olmayan bir döneminde her türlü bizi bulacaktı. Bana göre parazit varlığı teknolojinin artık ta kendisiydi. Kendi başına bir şey ifade etmiyordu ama kullanıcısı olursa ayrı. Aynı şekilde insansı da öyle. Kendi başına güçsüzdü ancak o gelince süreç boyunca onun düşüncelerinden parçalar koparsa da onun için işleri kolaylaştırmış ve sağladığı silah ve benzeri ekipmanlarla onu daha da güçlü kılmıştı. Karşılıklı bir çıkar ilişkisi var gibi duruyor, değil mi? İkisi de belki aynı yere ulaşmak istiyordu. Krater bölgesinde ise insansıların yaptığı gözetim yerlerini görmüştük. Burası ise kontrolden çıkan bir bölge gibi. Düzeltmek yerine o varlığı orada hapsetmeyi tercih etmişler ve bu hatayı gerilerinde bırakıp o yeri terk etmiş gibiydiler. Polis adlı bölge ise gösterişli, heybetli duran ve bir o kadar da aslında kirli yüzlerini gösterdikleri yer olmuştu. Cinsellik temalarının fazla olması, yeni tür aramak için denemeler yapılması, ölümsüzlük arayışına girip kendilerini tanrısallaştırmaları, en sonunda da kaçınılmaz savaş. Bunların hepsi hırsın, ihanetin ve keyfi çıkarlarının bir parçası gibi. Parazitin sürekli olarak kahramanın karnına saldırıyor olması ve son sahnede kendisini taşıyacak olan bedene bıçak tutan kolu aldırıp kendi karnına defalarca atak yaptırması bana bilinç ile yakından ilişkili olduğunu düşündürüyor. Kahraman bilincinin o portal benzeri yerden geçmeden önce hala bedeninde kalmasını istiyordu. Peki oranın ardında ne vardı? Bunu söylemesi güç ama bence ölüm de oranın ardı. Doğum kadar gerçek bir ölüm. Bunu yapamamıştı çünkü kontrol ettiği beden odadan uzaklaştıkça sanki sinyali düşmüş gibi yavaşlamaya sonra da durmaya başlamıştı. Sanki teknoloji burada yetersiz kalmış gibi. Geri gelen parazit yani teknoloji onunla bütünleşmiş hatta saçak vermeye başlamıştı bile. Belki de tüm bu insansıların yaptığı hatalar kendilerine geri dönmüştü ve belki de sinir ağından cyborg bedenlerine en kötüsü de yaratılış duvarına kadar ulaşıp tüm insansıların sonunu getirebilecekti artık. Benim oyun hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Siz ne düşünüyorsunuz? Oyunun verdiği mesaj sizce neydi? Bunu yorumlarda paylaşmayı unutmayınız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.